Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin herkesin kolaylıkla yapabileceği muhteşem bir el açması börek tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 6 bardak kadar un aldım. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 çay kaşığı kadar da maya ekledim. Üzerine yaklaşık 2 bardak kadar ılık su ekledim. Yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 2,5 bardak kadar su kullandım. Unun kalitesine ve markasına göre alacağı su miktarı değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamurumuzun yumuşak fakat ele yapışmayan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru masaya aldıktan sonra en az bir 4-5 dakika kadar hamur özlü bir hal alıncaya kadar hamuru yoğurmanız gerekiyor. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Yoğurma işlemini ayrıntılı bir şekilde göstermek istedim. Şöyle bir yoğurup kenara aldığınız zaman ister istemez hamur yırtılabiliyor. Eğer hamuru yavaş yoğuruyorsanız bir 10 dakika kadar da yoğurabilirsiniz. Ben hamuru biraz hızlı yoğuruyorum. Ona rağmen bir 5 dakika kadar yoğurdum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum. Yarım saat kadar dinlendiriyorum. Hamur kendini çok güzel bir şekilde saldı. Poşetin içerisinden çıkartıyorum. Hamuru hafif toparladıktan sonra uzatıyorum. Hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıyorum. Ben bu hamurdan toplamda 8 adet beze elde ettim. Büyük parçalardan küçük parçalara ek yaparak hepsini eşit bir şekilde hazırladım. Kullandığınız unun mutlaka böreklik ve baklavalık olmasına dikkat edin. O kadar güzel bir hamur ki saniyeler içerisinde hazırlanıyor. Bezeleri hazırladıktan sonra üzerini kapatıyorum. 15 dakika kadar dinlendiriyorum. Vaktiniz yoksa bir 5 dakika kadar da dinlendirebilirsiniz.
15 dakika kadar dinlendirdikten sonra merdane yardımı ile pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Bezeleri açarken aşırı un kullanmamaya dikkat edin. Hepsini aynı şekilde açıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Bezelerin hepsini açtım, kenara aldım. Açarken sıvı yağ kullanacağım. Tabağın altını güzelce yağladım. Hamurları tek tek yağlıyorum. Dilerseniz bir 100 gram kadar tereyağını eritip karıştırabilirsiniz. O şekilde de bir sorun olmayacaktır. Bu şekilde de hazırlandığı zaman çok güzel oluyor. Sürekli börek yapan arkadaşlar bunu mutlaka biliyordur. İçerisine biraz maya kattığım için kenar kısımlarını almanıza gerek yok. Ama sadece un, su ve tuz ile hazırladığımız böreklerde mutlaka kenar kısmını almamız gerekiyor. Hamurların hepsini yağladım. Üzerini streçle kapatıyorum. Bu şekilde en az bir saat kadar dinlendiriyorum. Eğer vaktiniz varsa 2 saat kadar da dinlendirebilirsiniz. Ben tam olarak 1 saat 10 dakika kadar dinlendirdim. Masayı güzelce yağlıyorum. Hamuru güzelce yağladıktan sonra eğer hamurun üzerinde çok fazla yağ yoksa biraz yağ serpiştirebilirsiniz. Yavaş yavaş dikkatli bir şekilde kenarlarından çekiştirerek açıyorum. Bu aşamada kenar kısımlarına dikkat edin. Ortası ister istemez inceliyor. Yeteri kadar açtıktan sonra videoda görüldüğü gibi katlayıp hazırlıyorum. Katmer katlar gibi katlıyorum. Bir tanesini bu şekilde hazırladım. Dilerseniz bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Kenara alıyorum. Diğerini de hemen hızlı bir şekilde gösteriyorum. Böreklerimi hazırlamaya devam ederken sizlere biraz kanalımdan bahsetmek istiyorum. Kanalımdan birçok tarife ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, açma tarifleri, poğaça tarifleri, çok sevilen, çok beğenilen baklava ve içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. İç malzemesini ben kıymalı hazırladım. İstediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Malzeme listesini videonun altındaki açıklama kısmına mutlaka ekleyeceğim. 300 gram kadar kıymayı kavurduktan sonra 2 tane büyük boy soğanı minik minik doğradıktan sonra kıymanın üzerine ekleyip o şekilde kavurdum. İyice soğan da yumuşayıp kavrulduktan sonra tuz, pul biber ve karabiber ekleyip o şekilde hazırladım. Tamamen soğuduktan sonra kullanıyorum. İç malzemesini dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Böreklerin hepsini hazırladım. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Daha sürülebilir bir kıvam olması için 1 tatlı kaşığı kadar süt karıştırdım. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar böreğimi pişirdim.
Böreğim fırından çıktı. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra bu şekilde kesiyorum. Videonun çok fazla uzun olmaması için bu aşamayı biraz fazla kestim. Muhteşem bir börek oluyor. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.